Direkt savunur. Zarar göreni savunur. İsrail'in saldırılarını önler. Bundan sonraki adımların çok dikkatli atılması ve tuzaklara düşülmemesi. Şu andaki kapalı baraj muazzam bir Riviera'dır. 1974'teki o otelleri hayal bile edemezsiniz. Türkiye'ye saldırmayacağım demiyor. Lübnan'a saldırmayacağım demiyor. Suriye'ye saldırmayacağım demiyor. Mısır'a saldırmayacağım demiyor. Ne biçim anlaşma bu? Semboldür. Bu sembol de çok önemlidir. 50 kişi, 25 kişi, 100 kişi neyse işte ne kadar olursa olsun Türk askerinin burada olması son derece önemlidir. GS Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Amiral Cihat Yaycı konuğumuz, haritanın başındayız. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine Gazze'nin yeni planının haritası karşımızda. Geçtiğimiz bölümde aslında detaylandırmıştınız. Maddeleri de aslında tahlil etmiştik ama anlaşma yapıldığı günden baktığımızda neler bekliyor sahada onu konuşuruz. Aynı zamanda en çok merak edilen Türkiye'nin oradaki varlığı nasıl olacak? Askeri varlığı, görev gücü nasıl olacak? Terminolojide bu ne anlama gelir? Sahada yansıması ne olur Türkiye'nin? Bunu da konuşursak harita üzerinden başlayabiliriz. Şimdi Gazze dediğimiz yer aslında şurası. 41 kilometre. Şurası 13 kilometre. Şurası 17 kilometre. Bu kadar. 41 kilometre neresi? Büyükçekmece'den Aksaray. Gazze denilen yer Büyükçekmece Aksaray arası. Burada 2,5 milyona yakın insan yaşıyor. Burası da Batı Şeria. Buralarda da bir sürü Yahudi yerleşimciler buralara dalmış vaziyetteler. Böyle delik deşik olmuş vaziyette. Böyle görmeyin yani. Bir tek Yahudi yerleşimcinin olmadığı yer Gazze'ydi. 7 Ekim 2023'te Hamas'ın saldırısını bahane eden İsrail tarihin en büyük soykırımına girişti. Ve bütün dünyanın gözü önünde bunu yapmaya başladı. Bütün dünyada Hristiyanı, Müslümanı, Yahudisi, Budisti, Ateisti, şusu busu herkes seyretti. Ah ah vah vah tüh tüh diyenler, daha fazla diyenler oldu. Ama kimse rahatını bozmadı. İnsanlar evleri kalmadı. İnsanların yiyecekleri kalmadı. Hastaneleri kalmadı. Hiçbir şeyleri kalmadı. Muşamba bulabilenin, yağmurdan korumak için bir naylon çekebilenlerin zengin sayıldığı bir ortama düştü bu insanlar. Çok acıdır. Ve inanın, ben samimiyetle söylüyorum, beni tanıyanlar bilir, ben kitabın ortasından konuşurum. Uluslararası ilişkiler bağlamında söylüyorum. Bütün yaptığımız analizlerde Türkiye'den daha fazla hem devlet olarak hem de Türk milleti olarak daha fazla Filistinliler için uğraşan, o acıyı içinde hisseden, yırtınan ne başka bir devlet, ne başka bir millet vardır. Gerçekten öyle. Yani insanlar hüngür hüngür ağlıyorlardı. Şifa Hastanesi vurulduğunda biz burada 3 günlük yas ilan ettik. Suudi Arabistan dünyanın en büyük rock festivalini, jazz festivalini yaptı. Hem de kutsal mekanlarda o tarihte. Bırakın yas ilan etmeyi. Türkiye teklif etti. Dedi ki ya siyasi ve askeri olarak durduramıyoruz. Bari ekonomik olarak durduralım. Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplantıya çağırdı. 3 kere toplandılar. Bir en son Katar toplantısı vardı. Katar'a saldırıyı kınadılar. Komedi. İkinci toplantıda Türkiye petrol ihracatını durdurun, doğalgaz ihracatını durdurun. Hava sahanızda İsrail'den gelen giden ya da İsrail bağlantılı uçakları kapatın dedi. Bu teklifi reddeden devletler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas oldu. Hayır dediler. Ne biz petrol ihracatını durdururuz, doğalgazı ne de kapatırız dediler. Hatta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman benim Filistin gibi bir sorunum yoktur dedi. Hatırlıyorsunuz. Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarihin en büyük mitinglerinden bir tanesini Yenikapı'da Filistin'e destek için yaptı. Bizim her cuma namazında, hemen hemen her hutbede, her türlü konuşmada Filistin dedik. Ama insanların ölümünü, o soykırımı durduramadık. Neticede şimdi bir ateşkes anlaşması yapıldı. Şunu bir kere herkes görsün. Ateşkes eşit değildir barış. Bu bir ateşkes anlaşmasıdır. Bu bir barış anlaşması değildir. Daha barışa giden yola çok vardır. Barış kalıcı bir anlaşmadır. Ateşkes ise anlık bir anlaşmadır. Ne zaman bozulacağı belli değildir. Zaten şu anda Mısır'da Şarm El Şeyh'te yapılan toplantıda Katar, Mısır, Türkiye ve Amerika'nın katıldığı toplantıda alınan kararlarda İngilizcelerinde saldırıların askıya alınması lafı var. Askıya alınma. Ne zaman askıdan indirilir o belli değil. Ama neticede şu veya bu şekilde burada bir kan akışı durdu. Hiç değilse kan akışı durdu. Ama şimdi mesele bundan sonraki adımların çok dikkatli atılması ve tuzaklara düşülmemesi. Biliyorsunuz bu ateşkes anlaşmasını bile kabul etmeyen İsrail'de koalisyon ortakları var. Değil mi? 2 tane. Ben-Gvir ve Smoles diye 2 şahıs var. Parti lideri. Birisi Ulusal Güvenlik Bakanı. Birisi de Maliye Bakanı. Yine koalisyon ortakları. Bunların partilerinden olan bakanlar da 5 kişi imzalamadılar
karar. Çoğunlukla kabul edildi Bakanlar Kurulu'nda o anlaşma. Peki insanlar birazcık yiyecek elde edebilsinler, gıda yardım alabilsinler, birazcık sıhhi yardım alabilsinler. Hiç değilse insanların hayatları kurtuluyor diye bir nebze olsun seviniyoruz. Ancak gelecekle ilgili çok ciddi tereddütler var bu anlaşmada. Sebebi de şu. Bir kere konu Gazze'nin Filistinlere ait olup olmayacağı konusudur. Birinci soru, Gazze Filistinlilere mi ait olacaktır? Gazze'yi kim yönetecektir? Gazze'deki yeni yapılan binaları, tesislerin sahibi Gazze'liler mi olacaktır? Yoksa Gazze'lilerin topraklarında emperyalist güçler bir Miami mi inşa edeceklerdir? Bir Fransız Rivierası gibi bir Gazze Rivierası yapacaklardır. Ki Trump'ın hazırladığı bir klip vardı yapay zekadan. Tam dediğiniz gibi Gazze'yi biraz öyle hayal ediyordu aslında. Hayal ediyor. Peki o zaman bunun Gazze'lilere ne faydası olacaktır? Gazze'lilerin topraklarına mı çökeceklerdir? Bunların hepsi çok ciddi soru işaretleridir. Kıbrıs'ta aynı şeyler yaşanmıştır zamanında 1974 öncesinde. Maraş bölgesi vardır, şu andaki kapalı Maraş. Muazzam bir Riviera'dır. 1974'teki o oteller hayal bile edemezsiniz. O kadar lüks oteller, o kadar lüks tesisler. Biliyor musunuz? Orada Kıbrıslı Türkler Maraş bölgesine alınmazlar. Girişleri yasak. Garson olarak çalışmaları bile yasak. Çok özel izinle garson olarak çalışmalarına müsaade edilen birkaç tane insan vardır. Yani bırakın orada otel sahibi olmayı, bırakın orada dükkan sahibi olmayı, bırakın orada ev sahibi olmayı. Oraya giremiyorlardı bile. Orada çalışamıyorlardı bile. Gazze'liler aynı duruma mı düşecek acaba? Bu Batılıların, emperyalist güçlerin paket programları var, paket projeleri var. Kıbrıs'ta uyguladıkları paket proje burada mı uygulanacak acaba? Peki diyorlar ki anlaşmada esirlerin takası birinci aşama. Şimdi burası ateşkes hattı. Esirler takas edilince şuraya çekilecek. Sonra buraya. Sonra tamamen boşaltacak İsrail buraya. Peki soru şu. 21 maddeli Gazze planı vardı Trump. Zaten Kahire'deki, Mısır'daki, Şarm El Şeyh'teki anlaşma iyi niyet maddeleri içeriyor. Yani şöyle olsun, kesilsin, esirler değişsin, İsrail çekilecek, kan dursun filan. Yani böyle bir kesin ifadeler yok o Şarm El Şeyh bildirisinde. Ama barış anlaşması planı aslında o 21 maddelik plan. O 21 maddelik planın başlangıcından itibaren Gazze'liler suçlu, Filistinliler suçlu, Müslümanlar suçlu. Onlar tehdit oluşturuyor. O tehditin bir daha önlenmesi için şunlar yapılmalı. Hamas silahsızlanmalı. Hamas Gazze'yi teslim etmeli falan. Eğer yapmazsa İsrail her şeyi yapacak. Ama o anlaşmada şartlara uymadığı takdirde, ateşkesi bozduğu takdirde, yeniden saldırdığı takdirde İsrail'e ne yapılacağına dair en ufak bir hüküm yok. Bu Mondros Ateşkes Mütarekesi'ne benziyor bizim zamanında Osmanlı Devleti'nin. Yani bunları yapmazsa işgal edecek Batılı devletler. İstedikleri yerlere girebilecekler. Ateşkes ilan edilecek. Şunları yapacak Türk ordusu falan. Yapmazsa şunlar. Bu Gazze mütarekesi de, Ateşkes mütarekesi de aynen buna benziyor. Diyor ki şimdi şu hatta doğru çekiliyor diyor. Esirleri zamanında vermezse Hamas cezalandırma yapacağız. Daha hala şu konuştuğumuz günde dahi anlaşma imzalanana kadar bombalamaya devam etti İsrail. Şimdi hala devam ediyor. İsrail'in bugüne kadar tarihte herhangi bir anlaşmaya uyduğunu, bozmadığı bir anlaşma olduğunu gören bilen var mı? Doğru düzgün yok. Belli bir süre uymuştur, sonra uymamıştır. Belli bir süre durmuştur, sonra devam etmiştir. İşgallerine son vermemiştir. Hiçbir zaman girdiği yerden kolay kolay çıkmamıştır. Suriye'de de 7500 kilometre alan işgal etti. Kimsenin sesi çıkmıyor. Katar'a saldırmayacağım diyor ama Türkiye'ye saldırmayacağım demiyor. Lübnan'a saldırmayacağım demiyor. Suriye'ye saldırmayacağım demiyor. Mısır'a saldırmayacağım demiyor. Ne biçim anlaşma bu? Peki diyorlar ki buranın yönetimini yani işte böyle çekilecek. Sonra bu kırmızı hatta gelecek. Ne zaman gelecekse, gelmezse ne olur? Onlar filan yok İsrail'in. Sonra da bu tampon bölgeyi, şu tampon bölge İsrail'le Gazze arasında tampon bölge olacak. Bu tampon bölgede zaten küçücük yer burası. Bu tampon bölgede Gazze'nin yaklaşık 8'de 1'i kadar bir alan, hatta 7'de 1'i kadar bir alandır. Tampon bölge Gazze'den alınıyor, İsrail'den alınmıyor ha. Gene toprak büyütüyor. Gazze'lerin toprağı 7'de 1 küçülüyor bir kere. Tampon bölge deyip geçmeyin, zaten küçücük yerden bahsediyoruz. 41 kilometre uzunluğunda, 15 kilometre genişliğinde bir yerden bahsediyoruz. Yani bunu 2 kilometre, 2,5 kilometre derinliğinde tampon bölgeden bahsediyoruz. O yüzden burada çekildi. Çekildikten sonra burayı kim yönetecek? ABD başkanlığında bir heyet, Trump vali, İngiltere bunun yardımcısı, muhtemelen Blair olacak, bekleniyor soru işareti. Bunlar yönetecekler
Bunların altında bir Filistin teknokratlar grubu olacak imiş. Grubu yönetici grubu. Peki şimdi soruyorum. Filistinli teknokratları kim seçecek? Filistin halkı mı seçecek? Yok. Bunlar seçecek. Ya bunların adamları. Peki. Bunlar ne zaman yönetimi, Gazze'nin yönetimini Gazze'lilere bırakacaklar? Ne zaman? Hangi şartlar gerçekleştiğinde? Bırakırlar mı? Gazze mi gidiyor yoksa? Yani bu soruların cevabı olmadan evet seviniyoruz şu anda. Neden seviniyoruz? Hiç değilse insanların üzerine bomba yağmıyor diye seviniyoruz ki ona da tam sevinemiyoruz. Hala bomba yağdırıyor adamlar. Adamlar içeriye yardım kamyonlarının girişi vardı. 600 kamyondu Ocak ayındaki anlaşma hatırlarsanız. O 600 kamyonla 300'üne müsaade ederiz dediler. Daha Ocak ayı seviyesine bile gelmedi. Ocak ayındaki anlaşmada biliyorsunuz bunlar 4 kademeliydi. 2. kademeye bile geçmedi İsrail. Yardım kamyonların içeriye girişine bile müsaade etmiyorlar. Sonra bunların hepsi soru işareti. Filistin istikrar gücünün oluşmasına çalışacaktır diyor Amerika. İstikrar gücü oluşturacaktır. Amerika oluşturacak bir kere. Kimlerin katılacağına Amerika karar verecek. Şimdi bazı yerlerde Türkiye'yi saymıyorlar bile, saymamaya başladılar. Çok enteresandır istikrar gücünde. Ki Türkiye'nin kesinlikle olması gerekir burada. Bu istikrar gücünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti çalışıyor tabii burada varlık göstermek için. Sayısı önemli değil. Semboldür. Bu sembol de çok önemlidir. 50 kişi, 25 kişi, 100 kişi neyse işte ne kadar olursa olsun Türk askerinin burada olması son derece önemlidir. Nasıl bir güçten bahsediyoruz? İstikrar gücü nasıl çalışır? İstikrar gücü gözlemci. Yaptırım gücü yok. 50 kişiyle, 100 kişiyle, 1000 kişiyle bu İsrail'e bir yaptırım gücü yok. Diyorlar ki Hamas'a sen iç güvenliği sağla. Bütün herkesi silahsızlandır. Sen silahsızlandır. Silahları da sen teslim et. Burası iyice senin elinde tertemiz hale gelsin. Bak silahsızlandırmazsan gene seni cezalandırırız. Hamas da şimdi silahları toplamaya başlamış. Hadi burada asayiş-i temin güya istikrar gücü bulunacak. Peki burada Filistin yönetimi yok. Buradaki Filistinlerin kalışı, yeniden imarı, evlerimizin olduğu yere gittik hiçbir şey kalmamış diyorlar. Dönecek ev yok diyorlar Filistinler. Bugün ben Filistin medyasını okudum diye oradaki haberleri okudum falan. Çok üzücü. Onların yeniden imarı konusunda ve Filistinlerin nerede evler yapılacağı, arazilerine herkesin tapusunun olacağı falan öyle bir şey yok. Buralar resmen gasp ediliyor mu acaba diye insan ister istemez düşünüyor. Ama yine diyoruz ki insanlar hiç değilse acı çekmiyorlar. Hiç değilse bombalar yağmıyor diyoruz. Kolay bir iş değil. 2 sene boyunca burada 374 gün, en az 374 gün her gün bomba yağdı buraya. Bizim bölgedeki editörümüz Selih, buradan da selamlamış olalım. Ondan da aldığımız bilgiler dediğiniz gibi ilk kez bu kadar huzurlu ve rahat yatabildikleri yönündeydi. Ama yani. Diğer yandan da evlerin hala daha olmadığı, adreslerinin daha belli olmadığı yönündeydi. Ama peki bundan sonrasına baktığımızda yönetim süreci aslında önümüzdeki dönemlerde netleşecek gibi gözüküyor ama bu görev gücünden biraz daha bahsetsek. Nasıl bir görev gücü olabilir? Türkiye'nin varlığı ne gibi Türkiye'nin varlığı çok önemlidir. Yani orada Türk askerinin varoluşu Filistinlilere güven verir. Orada Türkiye'nin temsil edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temsil edilmesi Türkiye'nin varlığının göstergesi olur. Filistinliler zaten dostu düşmanı çok iyi anladıkları kanaatindeyim ben. Gerçek dostlarının Türkiye olduğunu gördükleri kanaatindeyim. Onun için Gazze'lileri özellikle Türk askerini görmekten büyük bir güven duyacaklarını düşünüyorum ben. Hiç değilse orada olabilecek olaylarda bizim askerimizin içeride olmuş olması, bizim temsilcilerimizin içeride olmuş olması dünyaya seslerini daha iyi duyurmalarını sağlar. Allah muhafaza daha kötü durumlar olursa. Ve Türkiye'nin bu istikrar gücü içerisinde yer alması, Türkiye'nin istikrar ve güvenlik üreten bir ülke olduğu göstergesi de olur. Şunu söylemek lazımdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgesel oyun kurucu, küresel oyun bozucu bir güçte, kudrettedir şu anda. Çok önemlidir. Bugün Gazze meselesinde her ne kadar uzun seneler boyunca Filistin meselesinde Türkiye gönülden Filistin'i ve Filistinleri desteklemiş olsa da Filistin meselesinin dışarısında tutulmaya çalışıldı. Arabulucu olarak rol verilmemeye çalışıldı. Ama geldiğimiz noktada Türkiye'siz bölgede ne bir istikrar, ne bir güvenlik, ne de bir barış olabileceğini, aslında Orta Doğu'daki bütün halkların, milletlerin, devletlerin, Karadeniz'de de öyle biraz hani daha önce bahsettiğimiz gibi onurlu arabulucu olarak, güvenilir devlet olarak gördükleri tek devletin Türkiye olduğunu bir kez daha teyit ediyor. Bu ister beğensinler, ister beğenmesinler Türkiye'nin ne kadar etkili bir aktör olduğunu bu olaylar göstermektedir. Bu Türkiye'nin gücünü göstermektedir. O nedenle
nedenle asker sayısıyla vesaireyle bunu ölçmemek lazımdır. Zaten sembolik bir istikrar gücü oluşturalım diyorlar. Amerika biz kendimiz yöneteceğiz diyor. Amerika'nın yönetmesi ne demek? İsrail'in yönetmesi demek. Amerika eşittir ABD eşittir İsrail. Bunu hiç kimse unutmasın. Peki hemen istikrar gücünü sahada pratik olarak karşılığı nasıl olur? Yani örneğin Türk gücü gelirse denizi kullanırlar mı? Liman tarafında olurlar mı? Vallahi o biraz enteresan bir konu. Ne kadar yetkileri olur, ne kadar yaptırım güçleri olur belli değil. Yetkisinin bir kere verilmesi lazımdır. Yaptırım gücü olması lazımdır. Mesela birisi ateşkesi bozdu, istikrarı bozdu. Ne yapacak yani o istikrar gücü? Bunların hepsi muğlak şu anda. Önemli olan yaptırım gücü olacak. Ne yapar öyle bir durumda yaptırım gücü olan? Yaptırım gücü olan direkt onlara müdahale eder. Direkt savunur. Zarar göreni savunur. İsrail'in saldırılarını önler. İstikrar gücü. Ötekinin de saldırısını önler. Kimse kimseye saldırmasın ama plan yürüsün. Planı bozanı cezalandırıyorum ben desin. Ama gördüğümüz kadarıyla planın bozanın cezalandırılması konusu var planda. Ama sadece planı Gazze'liler, Filistinler bozarsa cezalandırma var. İsrail bozarsa ona hiçbir şey yok. Onun için tarafsız ve eşit bir anlaşma metninin olması lazım. Bu anlaşma metninin üzerinde çok iyi çalışılması lazım, olgunlaşması lazım. Filistin devleti mesela ben hep onu arıyorum. Filistin devleti kurulacaktır. Filistin devleti var zaten. Tanınacaktır. Gazze, Filistin'in bir parçasıdır. Bu ibarelerin hem Trump'ın Gazze planında yer almasını çok aradım, bulamadım. Şarm El Şeyh anlaşmasında aradım, bulamadım. Şimdi bunların hepsi geriye 1967 sınırlarına üstünde bilmem ne falan. Bunlar hepsi yorum. Anlaşmada böyle bir şey yok. Anlaşmada böyle bir şey yok. Anlaşmada Gazze'nin, Filistin'in olacağına dair de net bir ifade yok. Her şey çok yuvarlak. Devir yok, devir. Amerikalılar ne zaman devredecekler? Kime devredecekler? Kime devredecekler? Filistin devleti diye bir devlet tanımıyorlar ki Filistin'e devredelim desinler. Şimdi burası çok muğlak bir konu. Şimdi buranın önemi de şuradan kaynaklanıyor. Neden Gazze? Çünkü bu Gazze'nin önünde trilyonlarca dolarlık petrol var, doğalgaz var. Hepsi Amerikan kaynaklarında yazılı. Burada petrol ve doğalgaz var karasında. Ben Gurion kanalı buradan çıkıyor. Süveyş alternatif. 100 yıllık plan. Ben Gurion. Buradan çıkıyor. O da yok. Buraya sahip olma nedeni kaynaklar, deniz kıyısı. Ya burası elden giderse Filistin'in denize kıyısı olan bir yeri yok, kalmıyor. Peki Türkiye ne yapmadı derseniz tekrar söylüyorum. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın bir benzeri Filistin'le yapılabilir. Filistin'le yapıldığı zaman Filistin Türkiye'nin denizden komşusudur. O zaman şu şeridin, Gazze'nin Filistinlilere ait olduğunun hukuki ve tarihi bir tapusu olur bu anlaşma. Türkiye'nin yapacağı iş budur. Filistin'in yapacağı iş budur. Türkiye Filistin'i tanıyor. Dünyada 160 devlet tanıyor. 193 BM üyesi var. 160'ı Filistin'i tanıyor. Ve Filistin'le devlet olarak anlaşmalar yapıyor. Türkiye'de Filistin'le zaten mesela polislerin yetiştirme anlaşması yaptı daha geçen aylarda. Bilmem şu anlaşmayı yapıyor, bu anlaşmayı yapıyor. Filistin'in Türkiye'de büyükelçisi var. Türkiye'nin Filistin'de büyükelçisi var. 143 ülkede Filistin'in büyükelçisi var. Dolayısıyla Filistin'in anlaşma yapmasının önünde herhangi bir engel yok. Herkes de anlaşma yapıyor. Zaten büyükelçilikleri var. Türkiye ile de bir sürü anlaşması var. Filistinli polisler Türkiye'de yetiştiriliyor. Bu anlaşmanın da mutlaka madem Türkiye Filistin'i devlet olarak tanıyor, madem Filistin Türkiye'yi devlet olarak tanıyor ve karşılıklı büyükelçileri var, o zaman bunun yapılması lazımdır. Filistin'in ders alması gereken bir başka konu daha vardır. Güney Kıbrıs Rum yönetimi soykırımda lojistik destek üssü olmuştur İsrail'e. Ama Filistin'in Güney Kıbrıs Rum yönetiminde büyükelçiliği var. Kuzey Kıbrıs'ta yok. Filistin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyor. Şimdi bu olaylardan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanımasını ve Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki büyükelçisini, ki o büyükelçi Türkiye işgalci olarak tanımlamıştır. O büyükelçiyi değiştirip derhal Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçip bundan sonra bizim Kıbrıs'taki muhatabımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeleri lazımdır. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.